Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğitimlerimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir komut öğreneceğiz. O komutta elips. Yine herhangi bir düzleme ihtiyacım var. Çizim yapacağımız için sıkıntı yok. İstediğiniz düzlemi açabilirsiniz. 4 farklı şekilde elips yapabilirsiniz. Birisi konik şeklinde, biri parabol, biri kısmi elips, biri normal elips. Ben konik bir şekilde elipsten başlamak istiyorum. Direkt merkez noktasına geldim. Düz çizgi çıktım. Ve buradan açısını üst noktaya bırakıyorum. Bakın yükseklik bu nokta arasında. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Matematik derslerindeki gibi düşünebilirsiniz. Bu çizgiyi yatay veya dikey yapabilirsiniz. Size kalmış. Aynı matematik dersinde parabol koniklik grafikleri vardır ya. Aynı onlar gibi. İsterseniz buradan yardımcı olarak matematik tanjantı da açabilirsiniz. Bakın tanjant otomatik olarak çıkıyor zaten. Yatay, dikey direkt kitleme yaptı. Ve yatayda tanjant olarak yakalayabiliyorsunuz. Buradaki yüksekliği belirli edebilirsiniz. Çünkü bu yardımcı olmasının sebebi yardımcı olarak seçilmişti en başta. Yani grafikler vardır ya matematikte. Aynı o şekil parabol grafik, konik grafik. Parabola da geldiğimiz zaman parabolda aynı şekilde başlangıç, tepe noktası ve kenarlardan bir tanesini tıklayabilirsiniz. Bakın. Böyle bir paraboldur bizim için. Yukarı aşağı hareket edebilir çünkü bir ilişki vermedik. Tekrardan yapalım parabolu. Parabola tıkladım. Merkez, yükseklik, kenar, diğer bırakmak istediğim kenar. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Şimdi aslında bizim daha çok kullanacağımız elipslerden normal kısmi elips. Yani kullanıyoruz ama çok değil, öyle söyleyeyim size, yanlış söyledim. Normal elipsi çok kullanacağız. Bakın, normal bir elips. Kısmi elipse bir daha giriyorum. Merkez noktamı seçiyorum. Kenara tıklıyorum. Nasıl bir elips olacağını, nasıl bir elips şekline sahip olacağını ayarlıyorum. Tıklıyorum. Buradan geliyorum. İstersem yarım, istersem çeyrek. Yarım da olur. İstersem tamamlama ihtimalim yok. Tamamlayamıyorum. Çünkü kısmi elips komutlarını aşağı göre yarım bir elips çizmek istiyorum buraya. Şimdi ardından bu nokta arasında mesafe vererek ben bu elipsimi tanımlı hale getirmek istiyorum. Tabii iki nokta arası olmuş oldu. Yeniden ölçendirmeye giriyorum. Şu noktayla şu noktaya çakışık yapalım birbirine. Burayla burası mesela burada 320 olsun, eşit olsun. Ama eşit olursa bir sirkülasyon olabilir. Çünkü normal bir çap haline dönüşecektir. 220 yapalım. Ve şuralara buradan buraya. Şurada bir hata verme olasılığı var sanki. Ama vermedi, güzel. Bakın eksen çizgilerini belli ettim. Ölçendirmemi verdim. Otomatik olarak elipsim, kısmi elipsim ortaya çıkmış oldu. Şimdi diğer elipsi göstermek istiyorum sizlere. En çok kullanacağımız elips şekli bu. Normal komuta girmem yeterli. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Merkez noktam, kenar noktam, elipsimin şekli. Başka hiçbir şey yok. Bununla bu lastik mesafeyi verebilirsiniz. 355'e yukarıdan da verebilirsiniz. 174. Ama bu hale sabit olmadı. Neden? Çünkü eksenlerde bir sıkıntı var. Bunu yatay dersem otomatik olarak alabilir. Bunu vermek istemezsiniz. Dikey de verebilirsiniz. O hangi çizdiğinizle alakalıdır. Size kalmıştır. Dikey ve yardımcı olarak dersem bakın bunu aşağı indirsem yardımcı olarak olduğunu göreceksiniz. Elips komutumuz da bu şekilde. Unsurlardan gelip ekstrüsyon ile katı oluşturabilirsiniz. Buradan istediğiniz şekilde. Bu katıyı anlatacağım zaten. Çizim üzerine anlatacağım. Örnek bir parça çizerken anlatacağım. Elips komutumuz da böyleydi. Diğer bir komutumuz olan radius ve pah komutunu anlattıktan sonra sizlerle birlikte katı modellemeye geçeceğiz.
Tabi buradaki komutları göstereceğim ama şuradaki çizim komutlarına pekiştirmek adına ufak bir katı modelleme çizim yapmak istiyorum sizlerle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.